Demir nasıl indirildi? Demir nasıl oluşturuldu? Demirin nasıl indirilip oluşturulduğunu anlamamız için az önceki bilgilere ihtiyacımız vardı. Şimdi önce bir ayeti inceleyelim. Ayette diyor ki ve enzelna hadid. Biz demiri indirdik. Biz madeni yerden çıkarıyoruz. Yani şimdi nasıl indirdik oluyor? Ayette enzelna diyor. Ama halbuki ehracna olması lazım. Yani indirdik değil de çıkarttık olması lazım. Yani ne ara demir yağdı biz mi görmedik? Ayetin zahiri anlamında bir gariplik var. Farkında mısınız? Yani bizim algımız açısından. Zahirine baktığında indirdik diyor. Ama biz yıllardır demiri çıkarıyoruz. Yani bizim düz mantığımıza göre enzelna değil ehraca olması gerekiyor. Yani indirdik değil çıkardık olması gerekiyor. Çok enteresan. Allah yağmuru nasıl indiriyorsa demiri de öyle indirmiş. Yağmuru nasıl indirdiyse demiri de öyle indirmiş. Nasıl? Şimdi çok dikkatinizi verin. Çok az kaldı ama burası çok önemli mesele. Yahu insan bırak Kur'an'ı bir ayetine hayran oluyor. Bir ayetine. Bir ayetine hayran oluyor. Bırak Kur'an'ı. Şimdi ben bazı sıcaklıkları tekrar hatırlatmam lazım. Dünyanın çekirdeğinin sıcaklığı 6000 derece. Güneşin çekirdeğinin sıcaklığı 15 milyon derece. Güneşin en dış kabuğunun sıcaklığı 6000 derece. Bir demir elementinin oluşması için lazım olan sıcaklık 100 milyon derece. Güneşin ve etrafındaki gezegenlerin hiçbirinde demir oluşması mümkün değil. Bakın her gün TÜS'ünde işlediğiniz demiri konuşuyoruz. Lazım olan sıcaklık 100 milyon derece. Bunun güneşte oluşması mümkün mü? Mümkün değil. Az önce güneş hidrojeni helyuma çevirir. Helyumu da en fazla karbona çevirir dediğimi şimdi anladınız mı? Enerjisi yetmiyor daha fazlaya çevirmeye. Çünkü bir demiri için lazım olan sıcaklık en az 100 milyon derece. Bakın az önce arkadaş 1700 derece bizim ocağımız dedi. Ya 1700 nedir? Gazsız, kömürsüz, odunsuz 100 milyon derece sıcaklık nedir Allah aşkına? Yani ana konuma bir ufak döneyim. Böyle kudrete sahip bir Allah'a bazı soruları sormamız ayıp mı değil mi? Allah'ım haşa sen bana yardım edebilir misin? Ne demek istiyorsun sen? Şu ortadaki kudreti görmüyor musun? Demek ki demirin oluşması için güneşten daha büyük bir yıldıza ihtiyaç var. İşte bütün kainatta güneşi oluşturabilecek tek olay, söyle, süpernova patlamasıdır. Şu dediğimi de anladınız mı? Güneş süpernovaya dönüşemez, kızıldev olur. Yani güneşte süpernova patlaması yapacak enerji mevcut değil. Yani demir güneş sisteminde sentezlenemez. Big Bang zamanı hidrojen vardı, helyum vardı. Doğru mu? Başka madde yoktu. Peki bu kadar madde nereden geldi? Tekrar sorayım. Elementler yıldızların içerisinde süpernova patlamasıyla oluşa geldi. Hidrojen alındı, helyuma sentezlendi. Helyum alındı, karbona sentezlendi. Ta bu iş böyle demir sentezlenene kadar gitti. Fabrikamız neresiydi? Yıldızın içi. Fabrikamız yıldızın içi. Çok enteresan. Ya bu bir tane film vardı. Neydi? Avengers mıydı? Hani orada bir tane element üretmek istiyor da gidiyor sönmüş bir yıldızı tekrar çalıştırıyor ediyor. Anladınız mı? Yani orada bir matematik var gerçek noktasında. Sentezlenen maddelerle ilgili problemimizi çözdük mü? Çözdük. Süpernova oldu ve farklı elementler oluştu. Oluştu ama yeni bir problemimiz var. Oluşan elementler nerede birikti? Yıldızın içinde. Ama dünyaya gelmesi için ne lazım? Uzaya dağılması lazım. Sentezlenen maddeler yıldızın içinde kalır. Maddenin uzaya çıkması lazım. Peki nasıl olacak bu? İşte şöyle olacak. Yıldız demir çekirdeğine dönüşünce. Yani yıldızın çekirdeği ne hale geliyor? Demire. Yıldız demir çekirdeğine dönüşünce kararsız bir hal alıyor ve çekirdek tamamen demir oluyor. Kararsız hal almak ne demek? Hidrojen helyuma dönüşünce bir ışıma oluyor muydu? Hatırlıyor musunuz? Hani bir tane bir şey elimizde fazla kalıyordu. Ne fazla kalıyordu? Bir nötron bir de enerji. Hidrojen helyuma dönüştü. Nötronla birlikte enerji fırladı değil mi? Elimizde ne oldu?
Enerji fazlası oldu. İşte bizim dünyamıza o enerji geliyor. Yani egzotermik bir olay var burada. Merkezden yıldıza, yıldızdan da uzaya yayılıyor bu enerji. Doğru mu? Evet. Ama demir üretimine kadar böyle. Diyelim ki nikel üreteceksin. Demirden sonraki üretimler için açığa çıkan enerji yetmiyor. Daha fazla mı enerji lazım? Evet. O ihtiyaç olan daha fazla enerjiyi yıldızın içinden çekiyor. Yani az önceki egzotermik olay, dışarıya enerji veren, ısı veren olay şimdi endotermik olaya dönüştü. İçerideki enerjiyi ve ısıyı da kullanıyor. Bu enerjiyi yıldızdan yıldızdan enerji alırsa yıldızın çekirdeği dürülmeye başlıyor. Ayetteki gibi. Enerji alınca ne oluyor yıldızın çekirdeği? Dürülmeye başlıyor, büzülüyor ve bunun durdurulamamasına kararsızlık hali diyorlar. Bir yerde durmasını bekliyorlar ama durmuyor. 100 katlı bir binanın üstünden top atsam bir yerde durur mu düşmesi? Durmuyor. Aynı o mantık. Büzülme son süratle devam ediyor. Ya enerjiyi alıp lazım olanı durur diye bekliyorlar ama durmuyor. Bu durmamasına kararsızlık diyorlar. Çekirdek büzüldükçe yıldızda ne kadar enerji varsa hepsini kullanmaya başlıyor. Demir atomlarını başka elementlere de dönüştürmeye başlıyor. Peki şunu da sorayım arada. Kim tetikliyor bu işi? Yani sizin TÜS'ünde, demir fabrikasında hiç kimse olmadan bu faaliyet olmuyor. Ama şu koca evrende bunların üretimini biri tetiklemiyor. Ya bunları artık konuşmaya gerek yok bence, doğru mu? Yani bu sanatkarı inkar etmek artık konuşması bile biraz ayıp bir meseleye dönüştü değil mi? Yani ben izah ederken şey yapıyorum yani. Yani ne gerek var diyorum yani. Konuşulacak konu burası değil ki. Böyle bir hadisenin bir usta bir sanatkar olmadan olduğunu düşünmek diyanetin değil psikolojinin sorununa dönüşüyor artık. Mümkün değil. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi enerji alıyordu değil mi? Enerji aldıkça ne yapıyordu? Çekirdek dürülüyordu, büzülüyordu. Çekirdek büzüldükçe yani içine çöktükçe basınç artıyor, sıcaklık artıyor. Ve nükleer reaksiyonlar, o sentezlenmeler hızlanıyor. Dev yıldızlar basınç düşmesi olunca tamamen çekimin yani gravitinin kontrolü altına giriyor. O da çekmeyi bırakmıyor. Yıldız saniyeler içerisinde kendi içine çöküyor. Bakın yıldızdaki enerjiyi düşünün. Böyle yani arabanın motorundaki enerji üretiminde 80 litreyi koyup bir anda ürettiğini düşün. Arabanız ışık hızına dönüşür adeta. Burada da yıldızda bir enerji var. Saniye içerisinde çöküyor. Yani bu enerji saniye içerisinde kullanılabilir bir hale geliyor. Bu çekirdek bu kadar enerjiyle sıkıştıktan sonra sizi sıkıştırsam bir yerde dayanamaz, patlar mısınız? Çekirdek bu kadar sıkışınca dayanamıyor, patlıyor ve süpernova patlaması oluşuyor. Dış katmanlarını nereye fırlatıyor? Uzaya fırlatıyor. Yani bütün elementler uzaya fırlatılıyor. Biraz zihninizi tekrar toplayın. Biz elementleri hangi fabrikada üretmiştik? Yıldız. Ama demiştik ki bu elementler yıldızda kaldı. Bana lazım. Bana nasıl gelecek? Nasıl geliyormuş? Süpernova patlamasıyla bütün elementler uzaya dağılıyor. Diyorlar ki süpernova patladığında 8 ışık yılı mesafede ne varsa yok eder diyorlar. Patlamanın gücünü anladınız mı? Bizim İbrahim abi eski bomba imhavuzmanıdır. Yani askeriyede yıllardır çalışmıştır. Albayım, inanılmaz bir hesap değil mi? İzahı yok değil mi? İnanılmaz bir hesap. Patlama sırasında üretilen diğer elementler de oluyor. Çünkü o elementler üretilmek için patlamadaki sıcaklığa ve basınca ihtiyaç duyuyorlar. Nikeller, kobaltlar ilahir. Oluşan füzyon reaksiyonları, yeni atom çekirdekleri oluşur. Bunlar uzaya dağılır. Diyorlar ki periyodik tablodaki elementlerin tamamı 4-5 tane süpernova patlaması sonucunda oluşmuştur diyorlar. Bunların tamamı zaman içerisinde asteroid olarak dünyayı dövmeye başlıyor. Ayda kraterler var mı? Baktığınızda görüyorsunuz değil mi? Çukurlar var. Nasıl oluştu kraterler? Asteroidler döve döve oluştu değil mi? Peki dünyada da kraterler var mı? Var ama işte hem bitki örtüsü hem erozyon, biz onu tam fark edemiyoruz. Yani dünyada dövülmüş mü kraterler tarafından? Peki o kraterler dünyayı döverken ne bırakıyorlar? Demiri bırakıyorlar. Demir indi mi çıktı mı? İnanılmaz değil mi? Melih, inanılmaz değil mi? Bunların hepsi Ali'nin, Veli'nin, Mehmet'in dünyada yaşayabilmesi için Rabbimin lütfu ikramı. Olaya bakar mısınız ya? Olaya bakar mısınız? Yine ayette diyor ki o demirde insanlar için çok fayda var diyor.
Ya nasıl çok fayda olabilir ki yani? Bu ayet geldiğinde demirin tek kullanıldığı mesele kılıç, bir de birkaç tane ev aletinde kullanılıyor. 600'lü yıllarda demirin kullanılma alanı bu kadar. Ama ayet diyor ki çok faydalar var diyor. İlginç değil mi? 6. yüzyılda gelen ayet demirin çok faydaları olduğunu söylüyor ama kullanım alanı kısıtlı. Kılıçta kullanıyorsunuz, kalkanda kullanıyorsunuz ki biliyorsunuz genelde o sert deriyi gererek kullanıyorlar kalkanları da. Birkaç tane ev aletlerinde kullanıyorsunuz. İlk dönemde bu kadar. Sonradan bizler biraz daha fazla kullanmaya başladık değil mi? Soba yaptık, araba yaptık. Tantuni tavasını neyden yaptık? Demirden yaptık. Yani baktığınızda bizim kullanım alanlarımız artmış. Peki bu kadar mı? Demir atomu olmasa karbona bağlı, karbon fenomenine bağlı bu hayat ve yaşam asla devam edemez. Neden? Süpernova olmaz. Dünyanın ilk dönemindeki o korkunç ısınma gerçekleşmez. Atmosfer ya da hidrosfer oluşmaz. Koruyucu manyetik alan oluşmaz. Ozon tabakası inanılmaz değil mi? Oluşmaz. İnsan kanındaki hemoglobini meydana getiren hiçbir metal süpernova patlaması olmadan oluşmaz. Ufacık bir rahatsızlığımız oluyor. Doktor kan testi istiyor. Gidiyoruz ve diyor ki sizin kanınızda inanılmaz bir şey ya. Allah benim için o demiri oluşturup dünyaya indirmek için bu süpernovaları yaratıyor. Benim için, senin için. Allah senin için bunları yaratıyor. Sen okey masasında Allah'a muhatap oluyorsun. Yani olacak iş değil mi? Allah seni muhatap almak için bütün kainatı bir şölen havasına çevirmiş. Şu yaptığı masrafa bakın. Yaptığı masrafa bakın. Kanındaki hemoglobinin içindeki metaller için yaptığı masrafa bak. Senin verdiğin karşılık. Namazı kılmaya üşengeçlik gösteriyoruz. Çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Böyle bir Allah'a yapılmaz. Çok ayıp bir şey. Demirin faydası bu kadar değil. Dünyanın etrafındaki koruyucu manyetik alan yine böyle oluşuyor. Dünyanın merkezinde 2 katmanlı çekirdek var. Yarısı sıvı, yarısı katı düşünün. O katı olan sıvının içinde ne yapıyor? Hareket ediyor. Ne gibi? Dinamo gibi. Dinamoyu böyle hareket ettirsek bir manyetik alan oluşturur mu? Oluşturur. Dünyanın etrafındaki manyetik alan nerede oluşuyormuş? Çekirdeğinde. Dinamo gibi çekirdeğinde oluşan bu hareketlerle etrafında bir manyetik alan oluşur. Kalkan gibi bu manyetik alan etrafını sarar, atmosferi korur. Kozmik ışıklardan da korur. En tehlikeli kozmik ışıklar güneşten geliyor biliyorsunuz. Yani güneşin bazı ışıklarını geçirmeyen atmosfer tabakasının etrafındaki manyetik alanda bu şekilde oluşuyor. Başka? Tarım yapan var mı içinizde? Var mıdır tarım yapan? Köyünde, memleketinde yok mu eken biçen? He? Tarımı düşün, tarımı. Fındık değil mi? Şimdi siz sürekli fındık ekseniz topraktaki mineralleri her ağaç ektiğinizde alır mı? Alır. Bir süre sonra toprağınız ne haline gelir? Çorak, verimsiz bir hale gelir. Neden? Ağaç ektim, ağaç kullandı. Ağaç ektim, ağaç kullandı. Toprak bir süre sonra zayıflar. Peki çöllerdeki mineraller nasıl? Çok zengin. Niye? Onu kullanan bir ağaç yok. Allah Azze ve Celle çöllerden bir rüzgar kaldırıyor. O rüzgar çölün toprağını, tozunu Anadolu'ya getiriyor. Hani biz bazen çamur yağdı diyoruz ya. Ne oluyor biliyor musunuz aslında? Verimi biten toprağınıza mineraller ve elementleri Allah rüzgar yoluyla yeniden hediye ediyor. Yeniden hediye ediyor. Bu hadisenin oluşması için demirin oluşması gerekiyor. İnanılır gibi değil. 1400 yıl öncesinden haber verilen bir meselenin inceliğine bakın. Demek bu haber ancak evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberi olmak zorundadır. Demek bu haberin yazıldığı kitap Allah'ın kelamı olan Kur'an olmak zorundadır. Demek bu kitaptan bu haberi haber veren kişi Allah'ın elçisinden başka kimse olamaz. Çünkü bu kitabı haşa bir beşer yazsaydı biz demiri çıkardık derdi. Madenleri çıkardığımız gibi. Ancak bir peygamber ehrace değil de ve enzelna mesajını, demiri çıkardık değil de indirdik mesajını ta yüzyıllar sonraki kardeşlerine, öyle diyor değil mi bizlere? Ancak böyle haber verebilir. İnanılmaz bir mesele. Kudreti böyle gezegenleri, yıldızları, galaksileri kuşatmış namütenahi bir Allah. Senin hangi derdini çözmeye gücü yetmez? Bizim birçok araştırmaya üşendiğimiz sorunun cevabı nerede biliyor musunuz? Marifetullah dediğimiz Allah Azze ve Celle'yi
hakkıyla tanımakta, hakkıyla bilmekte. Burada tembellik gösterenlerin vay haline. Allah bizim için bu kadar masraf yapmışken, Kur'an'ı anlamama, namazı kılmama, sahabe gibi sorumluluk almama lüksü, dünya işiniz ne olursa olsun hiçbirimizde mevcut değildir. Bu meseleyi öldükten sonra anlamanın kameti kıymeti de yoktur. Bunlar kabirde değil, kabrin öncesinde konuşulacak meselelerdir. Zira sırat orada değil, burada geçilen bir ince çizgidir. Allah gönüllerimize iman nakşetsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.